Arkadaşlar maçla ilgili düşüncelerinizi alalım. Soru cevap şeklinde hem sohbet edelim hem konuşalım. Merhabalar. Merhaba. Selamlar. Maça ne zaman abi? Maç bu gece 3-4 gibi başlar. 4'ü de geçebilir maç. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam Tony Reis. Bu gece uyumak yok. Yok, bu gece uyumayacağız. Bu gece yapacak bir şey yok. Uyumayacağız. Bu gece bu maçı izleyeceğiz. Bu gece size bu maçı anlatacağım. Bu maçı uyumayacağız arkadaşlar. Sabaha kadar uyumayacağız. Ara sıra yayınımız devam edecek. Arada kapatacağım. Ara ara devam edeceğiz. Sorularınızı alalım arkadaşlar. Erdal gel kafes dövüşüne yerse. Yok, yemez. Bu gece kemik sesleri duyulacak. Aynen, bu gece çok sağlam maç olacak yalnız. Çok enerjisi yüksek bir maç olacak. Çünkü Billy Joe Saunders'ın demesi yani para pul şöhret değil. Ben sadece bu maçta kazanmak için buraya geldim diyor. Diğer gelenler diyor para için dövüştüler Canelo Alvarez'de. Şöhret için dövüştüler diyor. Ama ben kazanmak için buradayım. Canelo Alvarez'i yenmek için buraya geldim diyor. Bakacağız yani herkes Canelo Alvarez'i yenmek için geliyor ama maçta nedense bir anda her şey değişebiliyor. Yani bakacağız. İnşallah dedikleri gibi olur her şey. Abi İsmail kaşınıyor. Biz de baba mesleği kaşınanı kaşımak, kaşıyalım şunu. Ya olsun ya, olur öyle, bırak. Boş ver. Yani e, belki şaka yapıyordur. O da zaten belli bazı şeylerin farkında o da. Canelo kolsuz vurmasını bilmiyor. Billy Joe'nun babası çingene büyüsü yapacağız bu maç için diyor Erdal abi. Yapar yani, Billy Joe'nun babası yapar. Ama bakalım da Canelo Alvarez'e işleyecek mi o büyü? İşlerse neden olmasın yani, büyüyle olsun, büyüyle de alabilseler de alabilseler yani. Hiç de kolay değil yani almak. Canelo Alvarez'den maç almak çok zor. Dövüşmeyi bilmeyenler maça çıkıyor.
Dövüşmeyi bilmeyenler maça çıkıyor. Demek ki biliyor ki çıkıyor. Bilmese nasıl çıkacak? Abi maçın özeti YouTube'da verirler mi? %80 maç yayınlandıktan sonra verirler. Ama hemen vermezler. Kanalı yeni keşfettim. Selamlar dostlar. Ares Odin. Aleykümselam, hoş geldin. Ciddi değilsindir. Kaan, inşallah ciddi değilsindir. Body Shot Canelo bu gece devriliyor. İnan maalesef bir gün herkes yenilir. Efsane değiller. Yani boksta şu var arkadaşlar. Boksta yenilmez diye bir şey yok. Boksta herkes yenilebilir. Yani dünyanın en iyi boksörleri yenildi. Mike Tyson, Muhammed Ali. Yani birçok boksör, ünlü boksör yenilgiyi tattı. Bu yüzden Canelo Alvarez de yenilgiyi tattı. Gerçi tatmayan bir boksör değil. Yani herkes bir gün yenilgiyi tadacaktır yani boks yapıyorsa. Canelo çok sağlam, mental bakımdan da üst seviyede. Aynen, mental olarak çok güçlü bir boksör. Yani kafa olarak, vücut olarak gerçekten çok güçlü. Yani bunu inkar etme şansımız yok. Kimsenin inkar etme şansı yok. Ben yenilmez demedim ama onu arkadaşlar bazen yorumları kaçırıyorum. O yüzden buradan bakmak zorundayım. Kusura bakmayın yani. Yan taraftan yorumlara bakmak zorundayım. Çünkü ne söylediğinizi anlayamıyorum. Maç sayıya gitmez gibi geliyor. Knockout'lu olur Canelo. Yani bu maçta Canelo bana zaten dedi ki knockout edeceğim seni dedi. Hakemlere de bırakmayacağım dedi. Billy Joe Saunders işte hakemler adil olursa, örnek vereyim, hakemler tarafından bir oyun olmazsa ben bu maçı alacağım dedi ama dediğim gibi yani Canelo var, hakemlere de bırakmayacağım ben bu işi dedi. Yani işin açıkçası knockout'a gideceğim dedi. Ares adamsın, zaten öyle olacak kardeşim. Maç sayıya gitmez gibi geliyor. Bence şöyle, ben doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar açık konuşayım. Bu işin içinden gelen, yıllarca ringde dövüşmüş birisi olarak ben şu şekilde özetleyeyim. Yani bu sayıya giderse alma şansı ben %5, %10. Ha, çok bariz bir şekilde sayı olarak üstün olursa, ringin etrafındaki taraftarlar da bunu görürse, yani o farkı onlara da hissettirirse doğal olarak bu maçı sayıyla da alabilir. Ama %80, %95 yani sayıya kalırsa bu maç Canelo Alvarez'e gider. Dediğim gibi yani biraz zor. Bu maçta işi zor. Çünkü boksta şöyle bir şey vardır. Çok iyi dövüşürsün. 9 round boyunca, 8 round boyunca, ama hiç beklemedik bir kontra yersin. Örnek vereyim, gelişine bir yumruk yersin.
Bir bakmışsın yerdesin veya maçtan kopmuşsun. Yani dağılmışsın. Konsantrasyonunu kaybetmişsin. Doğal olarak da maç gider. Ciğer sökecek Canelo. Karaciğerden indirir affetmez Canelo. Şimdi bugünden beri zaten ben de Canelo'nun maçlarını izliyorum. Eski maçlarını izliyorum. Şu bir gerçek. Çok düzgün yumruk vuruyor. Yok çok nizami düzgün yumruk vuruyor ve çok konsantre. Rakibine çok konsantre. Yani bunu en iyi yapanlar Kübalı boksörler. Kübalılar da rakiplerine çok konsantre olduğu için genelde bu şekilde yeniyorlar. Mesela Lara ile Canelo Alvarez karşılaştığında karşısında full konsantre bir örnek vereyim. Lara gördü Canelo Alvarez. Aynı kendisi gibi disiplinli, konsantre ve akıllı ve yumruk yemiyor. Yani yakalayamıyor onu, kandıramıyor. Çünkü Kübalı boksörler genelde bu şekildedir. Kandıramazsın. Ayakları çok iyidir. Yakalama şansın çok az olur. Mesafeyi çok iyi ayarlarlar. Zaten yıllarca Canelo Alvarez Lara maçı konuşuldu. Bundan sonra da hep konuşulacaktır. Abi bence body shot'la eritir bence Canelo. Lara maçındaki Lara'nın hakkı yendi. Şimdi şöyle arkadaşlar yani e, boksta ringde ringin etrafına hakemlere de o gücü hissettireceksin. Tamam Lara örnek vereyim. Belki yumruk sayısı olarak isabetli yumruk sayısı olarak net belki daha neti çoktur. Ama Canelo Alvarez kovalamaktan bıktı. Hakemler de bunu gördü. Doğal olarak tercihini Canelo Alvarez'den yana yaptılar. Ama de ki yani bu maç amatör bir olimpiyat olsaydı doğrusunu söylemek gerekirse olimpiyatlarda Canelo Alvarez Erislan'da Lara dövüşmüş olsaydı o maç şunu söyleyeyim kesinlikle Lara'ya verirlerdi. Yani amatörde olsaydı. Ama profesyonelde işler çok farklı. Yani nelerin döndüğünü bilmiyorsun. Neler konuşuluyor. Neler birbirler arasında nasıl anlaşmalar yapılıyor bunları biz bilmiyoruz. Bize kapalı. Teknik olarak teknik olarak Canelo Alvarez'den daha iyi kim var sence? Çok teknik stili var değil mi? Ya Canelo Alvarez teknik iyi yani boksu biliyor. Lara var. Gennady Golovkin var. Örnek vereyim. Birçok Sergey Kovalev güzel boksör. Ondan sonra yine bir boksör daha var. Boksör çok yani. Birçok teknik daha kimi söyleyebilirim? Lomachenko ne yapıyor? O adam çok iyiydi. Şöyle Lomachenko çok iyi boksör. Gerçekten amatörde 395 maçın 395'ini kazanmış, bir maç kaybetmiş. Gerçekten efsane bir boksör. Yani ben de bizzat canlı maçlarını izledim. Süper kondisyon, süper teknik, akıllı, dayanıklı. Yani iyi boksör Vasil Lomachenko. Arkadaşlar bir defa şunu bir anlayalım boksta. Yani Lara'nın hakkı yendi. İşte şöyle oldu böyle oldu. Giden maç geri gelme şansı çok zor boksta. Yani bitti yani. Gitti. Çok zor bunun gelmesi. Ya bunun itirazlar olurdu. Yani sonuçta kaybeden itiraz ederdi. Bunu itiraz etme şeyim var. Bir sürü yolları var. Eğer itiraz etmiyorsa da yani o onun sorunu. Kapılar açık yani. Mesela Avni de itiraz etmişti. Bir maçta yine hakkı yenmişti. İtiraz etmişti. O da edebilir yani. Sorular alalım arkadaşlar. Selamlar herkese. Aleyküm selam Barbaros'a. Gervonta Davis küçük mide Tyson'dır. Yani zaten Gervonta Davis Erdal abi senin şu an maç hakkındaki tahminin ne? Ya benim tahminim şu şekilde. Yani Billy Joe Saunders Canelo Alvarez'i çok zorlayacak. Yani onu çok fazla zorlayacak. Çok fazla sinir edecek. Saunders sonuna kadar savaşacak Canelo Alvarez'de ama
maçın sonunda yani büyük bir ihtimalle diyeyim, yani maç ben oynanmadan yani gong sesini duymadan şu kazandı diyemem. Son 5 saniye kadar bile olsa şu kazanır diyemem. Bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Yalnız ben yine de Canelo'nun maçın sonunda elinin kalkacağını düşünüyorum. Yani eğer bir knockout olmazsa veya puanlamaya kalırsa büyük bir ihtimal maçın sonunda Canelo'nun eli kalkar. Yalnız Canelo Alvarez çok sağlam 3-5 tane Billy Joe Saunders'a çarparsa, Billy Joe Saunders da bu yumruğun etkisinde kalırsa belki maçtan düşebilir, geri düşebilir ama bu da baktığım zaman çok zor, çünkü Billy Joe Saunders savaşan bir boksör, inatçı, çılgın da bir boksör, yani korkmayan bir boksör. Bu yüzden sonuna kadar Canelo Alvarez'le savaşacaktır. Sonuna kadar mücadele edecektir. Yani benim düşüncem bu şekilde ama biz şimdi bazı boksörler hakkında şu şekilde arkadaşlar. Ben bundan önce örnek vereyim, Ryan Garcia'nın maçı vardı. Karşısındaki boksör olimpiyat şampiyonu. Dedim ki olimpiyat şampiyonu bu şekilde zorlar işte, alma ihtimali olabilir. Favori onu gösterdim. Ama 3. 4. round maç bitti. Yani bazen ters köşe olabiliyoruz yani. Mesela yine bir maçta yine ters köşe oldum. Yani bir bakıyorsun hiç beklemediğin boksör, çok iyi maç yapacak dediğim bir boksör çok kötü dövüşebiliyor ve diğer boksör ummadık bir galibiyet alabiliyor. Örnek vereyim, Andy Ruiz'i gördük. Çok yakın bir zamanda 3-5 gün önce. Andy Ruiz beklenenin çok gerisinde maç yaptı. Şimdi Canelo Alvarez çok iyi ama Billy Joe Saunders ters kart boksörlerle dövüşmek zordur. Canelo Alvarez de bu maçta örnek vereyim, e, belki Billy Joe Saunders çok ters gelebilir Canelo Alvarez'e, bozabilir onu. Yumruk yemez, atar kaçar. Hiçbir yumruğunu isabet ettiremezse doğal olarak sinirlenir. Sinirlendikçe Canelo Alvarez daha çok hata yapar. Bakmışız, örnek vereyim, Canelo Alvarez çok kötü bir maç çıkartmış. Billy Joe Saunders çok iyi bir maç çıkartmış. Ama bir bakarız Canelo Alvarez örnek vereyim prese dayalı boks yapar. Billy Joe Saunders'a nefes aldırmaz. Bu da doğal olarak örnek vereyim, deriz ki Billy Joe Saunders çok iyi dövecek dedik ama beklediğimizin çok gerisinde kaldı deriz. Yani boksta hep bunlar var yani. %100 bir şey deme şansımız yok. Sadece öncesinde bir yorum yaparız. Birini favori göstertiniz veya galibiyete daha yakın deriz. Bunu söyleyebiliriz. Net konuşma şansımız yok. Hani maçtan sonra işte sen böyle dedin de öbürü yenildi. Yani yenilebilir. Boks bu. Yani son gong sesine, yani son 5 saniye bile maç kaybedebilirsin boksta. O yüzden boksta hiçbir şeyin garantisi yok yani. Şu garanti deme şansımız yok. Yorumlara bir okuyayım. Sonradan yine konuşacağız. Nihat Mehmedov, Lomachenko'nun ayakları çok iyi. Aynen öyle. Çok iyi dans ediyor. Belleri de çok iyi Lomachenko'nun. İnan Boyacıoğlu, sizin gibi yorumcular zaten net konuşuyor. Abi tepki toplamak için sanırım. Yani ben net konuşmak zorundayım. Aksi bir şey konuşamam veya fazla ve eksik konuşamam. Bunu her yorumumda söylüyorum. Her konuşmamda. Halil Sarı, Golovkin artık yaşlanıyor. Ya ne yapabilir ki bence? Yani yaşı geliyor. Yok, dövüşür. Bir şey olmaz. Söz konusu Canelo'ysa gerisi teferruattır. İnan Boyacıoğlu. Şenol Çavuş, Canelo'nun işi hiç kolay değil bu gece. Daniel Jobs maçı gibi olur. Aynen, Daniel Jobs da iyi bir boksör. Yumruğa hedef olmuyor. İyi kaçıyor. Yani Daniel Jobs da güzel bir boksör. Terence Crawford ve Teofimo Lopez, bu iki boksörü Canelo ile kıyaslar mısın? Beterbiyer'i nasıl buluyorsun? Terence Crawford ve Teofimo Lopez. Ya bu Terence Crawford'da Teofimo Lopez de sert boksörler, işin açıkçası. Sert, dayanıklı boksörler. İkisi de kurnaz, akıllı boksörler. Beterbiev de çok yumruk atan, iyi savunma yapan bir boksör. Yani bunların hepsi de kaliteli boksör. Bunlarla ilgili olumsuz da bir şey söyleyemeyiz. Olumlu da çok örnek vereyim bir şey ama şu bir gerçek. Teofimo Lopez çok cesaretli, çok özgüvenli bir boksör. Terence Crawford'da. Beterbiev de
ring içerisinde bazen ciddiyetsiz hareketler oluyor mesela böyle şey hani çok fazla disiplinli değil benim şahsi fikrim. Ama iyi boksör, mücadele ediyor, çok yumruk atıyor. Yani iyi. Canelo bütün kemerleri ısıtıyor. Ares Odin. Barbarossa. Beterbiyev'in eksi yanı sert yumruk alınca yere düşebiliyor. Birkaç kere düşmüştü. Yani bence kafa olarak çok dayanıklı değil. Lopez Ares Odin. Lopez Honey maçı olsa favorin kim olur? Honey. Honey dediğin kim ya? Devin Haney mi? Lopez olur. Ben Halil Sarı. Ben Canelo'nun kazanmasını isterim. Çünkü daha yürekli dövüşüyor. Billy gibi kaçan adam değil. Şimdi şöyle arkadaşlar. Halil Sarı şunu diyor. Ben Canelo'nun diyor kazanmasını isterim. Çünkü diyor Billy Joe Saunders gibi kaçmıyor. Ama boksta şu var. Boks adı üzerinde oyun. Yani oyun. Bu oyunu kim oynarsa tekniği kimin iyiyse kimin stili iyiyse boksta bu kazanır. Örnek vereyim. Ayakları iyi oynuyor diye kaçıyor diye korkak olmuyor. Yani boksun içinde bu var. Canelo Alvarez örnek vereyim. Gennady Golovkin maçında ikinci maçta oynamadın mı? Çok oynadı, kaçtı. Yani neden? Boks hep bir oyun. Sen ringe girdiğin zaman kaba kuvvetle hiçbir maçı kazanamazsın. Bu çok zordur. Yani Canelo Alvarez kazanıyor ama Canelo Alvarez gücünün yanında hem teknik hem disiplinli beller oynuyor, fent yapıyor. Yani şu şekilde gücün yanında teknik de var. Yani sadece kaba kuvvetle hiçbir boksör rakibini yenemez. Bu da bir gerçektir. Kaba kuvvetle gelen bir boksörü, teknik bir boksör ne kadar güçlü olursa olsun yener. Kolay kolay çünkü teknik olan boksör yumruk yemez. Bu yüzden boksta ayakların oynaması demek diğer rakibin korktuğu anlamına gelmez. Bunu da söyleyeyim sana Aziz Sarı. Yani boks dediğim gibi iyi bir her zaman oyun. Oyunu kim iyi oynarsa o kazanır. Zamaşyarı Kıyamet favori yorumcularımızdan. Bence Canelo çok da zorlanmayacak. Billy Joe Saunders bana göre dayanamayıp maçtan çıkacak KO olmamak için. Ben Billy Joe Saunders'ın en son yüzleşmesinde sanki ona kadar mental ve psikolojik olarak maç ondaydı. Billy Joe Saunders da son yüzleşmede, son tartıda Canelo Alvarez ona psikolojikmen şunu hissettirdi yani. Bu maç benim, sana bırakmayacağım bu maçı hissettirdi ona. Bir tık daha onu psikolojikmen etkilediğini gördüm. Nihat Mehmedov. Floyd 47-48 yaşına kadar dövüşebilir mi? Dövüşmek isterse dövüşür. Dövüşür ama şöyle Floyd Mayweather yani çok fazla disiplinli değil yani işin açıkçası şey değil. O yüzden Floyd Mayweather'ın bir Canelo gibi olsa mesela bir düzeyde hareket etse, bir çizgide hareket etse belki bir şeyler olur ama dediğim gibi onun gece hayatı işte şu bu işte özel hayat olduğu için çok da fazla şey yapamıyor. Teres şımarık biri inşallah Erol haddini bildirir. Yani gerçekten şöyle Teres Crawford'la Errol Spence Jr.'ın gerçekten dövüşmesini isterim. Çünkü o maçta çok iyi geçer. Errol Spence Jr. çok akıllı, ayakları iyi, boksu iyi biliyor, iyi kapanıyor. İyi maç olur. Niyet e, Aresuna evet. Şenol Çavuş, Billy Joe Saunders vurkaç yaparak bu maça ortak olur. Sonunda Canelo lobisiyle kazanır. Şenol Çavuş etkili bir yorum, güzel bir yorum. Yani boksta bunlar var. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Kaba kuvvet anca kum torbası olursun. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel söyledin. Yani kaba kuvvetle anca kum torbası olursun.
aynen öyledir ki Halil Sara aynen öyledir ki o başarıyı sağladı. Abi bence Canelo alır. Yani herkes, ben şimdi şöyle arkadaşlar, ben bütün anketlere baktım. Örnek vereyim. Türkiye'de tekniği ve gücü Canelo'ya yakın kim var? Umut vadeden ülkemizde teknik boksör neden yetişmiyor? Arkadaşlar şimdi neden yetişmiyor? Yetişmiyor şöyle yani, başarılı antrenörler var, yok değil. Başarılı antrenörler bu işin gerisinde tutuluyor. Yani bazı antrenörler, yani siyasetin olduğu yerlerde biliyorsunuz, konuşmaya gerek yok. Yani bu yüzden ne yazık ki Türkiye'den de çok fazla boksör çıkmıyor bu anlamda. Serenti Gold zevkli maç olacak. Aynen öyle. Güzel maç olacak. Çünkü bizim gençlerde spor, futbol, arkadaşlar yani bir sporu sevdirmek, yani sevdirmek gençlere, özellikle de boksu. Erdal ve Joshua Tyson Fury maçı ne olur sence? Joshua Tyson Fury maçı zor geçecek. İki boksör için de zor geçer. Ama ben Anthony Joshua hayran olduğum için inşallah Anthony Joshua bu maçta inşallah kazanır. Ama yani belli olmaz. Tyson Fury de kolay bir boksör değil. Abi Billie Joe Callum Smith gibi ise Canelo'ya karşı poz çıkabilir. Ya yok yok, Billie Joe aslında şöyle, Callum Smith çok ters bir boksör aslında. Canelo Alvarez'e ters geldi. Çünkü çok ters yumrukları var. Nereden ne yumruk vurduğu belli değil. Gerçekten benim rakibim olsa ben bile yani çok zor çözerim. Örnek vereyim Callum Smith'i. Çünkü çok zor yumruklar vuruyor yani. İmkansız yenecek yumruklar vuruyor. Yani şöyle cesaret edilmeyecek yumruklar. Çünkü öyle bir yumruk atıyor ki o an o yumruğu attığında yumruk yiyebilirsin yani. Çok ters yumruk yiyebilirsin. Ama atıyor yani, yemiyor da zor boks yapıyor. Tyson Fury çok teknik kalıyor. Joshua, ya Tyson Fury'nin şöyle yani belleri çok iyi. Tyson Fury'nin en büyük özelliği vücut fendini çok iyi yapıyor. Yani ayakları belden üstü vücut fendini çok iyi yapıyor. Bu yüzden yani rakibini hep bir tedirgin bırakıyor. Anthony Joshua da yani çok örnek vereyim, ağırlık çalışıyor. Çok güce dayalı antrenman yaptığı için çok şey kalıyor. Yani esnek değil. Sorun burada. Yani biraz esnek olsa Anthony Joshua belki nasıl söyleyeyim, farklı bir stilde, örnek vereyim, Vasil Lomachenko stilinde dövüşte Tyson Fury ile belki çok rahat kazanacak o maçı, ama işte yani herkesin kendine özgü bir stili var. Evet, boksu ve basketbolu bana küçük yaşımda tanıtsalardı futbol oynamamış olduğum spor ihtiyacımı ve branşlarla değerlendirirdim. Şimdi arkadaşlar hep şöyle bir şey var. Eğer ki siz bir spor dalına başlayacaksanız, spor yapacaksanız, sizi birisi der ki, örnek vereyim, tavsiye eder. İşte ben boks yapıyorum. Biri der karate yapıyorum. İşte bulunduğunuz ortamda ne kadar hangi spor popülerse, ön plandaysa sizin o branşa yönelmeniz daha çok. Örnek vereyim, Küba'da boks çok popüler. Doğal olarak da Küba'da birçok boksör çıkıyor. Bunun da sebebi potansiyeli çok. Yani insanlar, örnek vereyim, Küba'da olsun, Amerika'da, İngiltere'de olsun, yani boks yaparken eğleniyor. Eğlenerek boks yapıyor. Boksu eğlence haline getirmişler. Ama bizde nasıl bir eziyet. Yani boks zor spor. Boks yapılır mı? Örnek vereyim.
Bu şekilde söylentiler hep insanları bokstan soğutuyor. Örnek vereyim, diyor ki boks yapacaksın, git başka bir spor yap. Bula bula onu mu buldun? Ağzın burnunu mu gırdıracaksın? Örnek vereyim. Oysa alakası yok. Boks bir spor. Bu işi bildiğin zaman yumruk yemiyorsun. Bu işi iyi yaptığın zaman çok güzel paralar kazanıyorsun. Belki hayalini kuramayacağın paraları kazanıyorsun boksta. Bu yüzden boksta bence e, çok etkili bir spor. Faruk, saat kaçta gibi başlayacak Canelo maçı? Faruk Göktaş maç 3-4 gibi yavaş yavaş ringe doğru yürümeye başlarlar. Barbaro Tyson Fury çok teknik kalıyor Joshi. Canelo Mayweather'e yenildiğinde çok toydu. Şimdi maç yapsalar bence Canelo yener. Yani ben bunun yorumunu yapmıştım. Kaan Baş, evet, boksu ve basketbolu bana küçük yaşımda tanıttılardı. İnternetle ilgili bu arada. Sorularınızı alalım arkadaşlar. Hocam maçı kesintisiz hangi kanalda izleyebiliriz? Saim. Düzon'da izleyebilirsin Saim Bey. Ne zaman başlayacak? 3-4 gibi maç başlayacak. 4 gibi yavaş yavaş ringe doğru yürürler. 3-4 gibi. Maç Cihan Salman. 3-4 gibi ringe doğru yürümeye başlarlar. Elazığ'dayım. Bir saniye. Elazığ'dayım. Çocuğun boks yapmasını istiyorum. Nereden başlayacağız? Spor Bakanlığı mı? Özel boks salonları mı? Elazığ'ın belediye boks salonları vardır. Belediyenin boks salonları vardır. Elazığ'da da boks iyi seviyede, birçok iyi antrenör var. Bu yüzden gençlik spora gidip örnek vereyim, ben işte çocuğumu boksa yazdırmak istiyorum derseniz oradakiler sizi boks salonuna yönlendireceklerdir. Orada çocuğunuza bir form dolduracaksınız. Siz de velisi olarak imzalayacaksınız. Ondan sonra başlayacak boksa. İşte şu tarihlerde işte 4'ten 6'ya kadar antrenmanımız var. 4'te antrenmana gelsin der. Orada spor kıyafetlerini alıp gider. Abi kaçak olarak nereden izleyebilirim? Öğrenciyim, ücretleri pahalı. Kardeşim, kaçak olarak izlemen çok zor olur. Çünkü bu ücretli maçları kolay kolay verme şansları yok kimsenin. Yani biraz zor. Google'da bulamadım siteyi hocam. Normalde spor izliyorsun. Şey yazacaksın. D A Z N D A Z N yaz. Yani işin açıkçası ben Türkçe okuyayım. DAZN. Yaz, oradan üye ol, oradan izleyebilirsin. Arkadaşım biri yazdı, Halil Sarı. Saim Bey, oradan izleyebilirsin. Ahmet Akdemir Bey de yazdı. Evet. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar, üye olup. Oradan izlemeyen arkadaşlara ben buradan maçı anlatacağım. Maçın gidişatını anlatacağım. Boksörleri anlatacağım. Hangi boksör önde, işte nasıl gidiyor. Ben size güzel bir şekilde maçı anlatmaya çalışacağım. Maçı izleyemeyen arkadaşlara. Canelo bu maçı alırsa bir dahakine muhtemelen kimle yapabilir? Seyirciler kimi görmek isteyebilir sence Erdal abi? Ya %70-80 Caleb Plant'la yapacak. Caleb Plant'la yapacağı maçta sarmayacak. Çünkü bence Caleb Plant Canelo Alvarez'e göre kolay bir rakip. Kolay bir rakip. Bence şu anda Canelo Alvarez'in en heyecan verici, en beklenildik maç Billy Joe Saunders maçı. Bundan sonra David Benavidez'le de yapsa çok fazla heyecan olmayacak.
Caleb Plant'la da yapsa çok fazla heyecan olmayacak. Şu maç Billy Joe Saunders maçı Canelo Alvarez için ve boks hayranlar için beklenilen maç diyebilirim. Yani hani Canelo Alvarez'in hep kolay boksörlerle maç yapıyorsun. Örnek vereyim, yaşını bekliyorsun. Rakiplerini seçiyorsun. Hep bu şekilde söylentiler var ama şu anda Billy Joe Saunders formunun da zirvesinde, iyi bir durumda. Bu maç Canelo Alvarez'in bir nevi iyi sınavlarından bir tanesi, zor sınavlarından bir tanesi. Aynı şekilde Billy Joe Saunders'ın da bu maçta Billy Joe Saunders yenilmezlik serisini kaybedebilir. Canelo Alvarez de bütün kemerlerini kaybedebilir. Bu maç ikisi için de çok önemli. Özellikle de Billy Joe Saunders'ın açıklamasında ben diyor para için dövüşmüyorum. Para için dövüşsem para için veya şöhret için dövüşmüyorum. Sadece 5 yaşımdan beri boks yapıyorum. Bu anı bekledim. Bu maçta varımı yoğumu ortaya koyacağım diyor. Yani bu maç almak için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Bakacağız bu maçta neler yapacak Billy Joe Saunders. Maçı izleyebileceğimiz bir site var mı? DAZN'dan izleyebilirsin. Carvalho kardeşleri nasıl buluyorsun? Arkadaşlar dünyada birçok boksör var. Yani hepsini tanıma şansımız yok. Yani dünyada ismini bilmediğimiz birçok boksör var ama bazı boksörler işte abi diyorlar işte bu boksör nasıl? Onunla ilgili bilgi ver. Ben onları izliyorum. İşte ona göre de yorumumu yapıyorum. Canelo Kovalev ile maç yaptı. Sence Kovalev ile aynı siklette Alexander Usyk ileride yapar mı? Alexander Usyk ağır siklet. Alexander Usyk ile yapma şansı yok. Ağır siklet çünkü Alexander Usyk. Yapsa bile Alexander Usyk yener. Çünkü Alexander Usyk hem çok kurnaz hem güçlü bir boksör yani. Usyk ağıra geçti. Aynen Usyk ağır siklet. Bence Canelo KO yapamaz. Bence Canelo Ramazan Orak. Bence Canelo KO yapamaz. Ya işin açıkçası ben bu maçtan bir knockout beklemiyorum. Doğruya doğru. Gelirse de benim için sürpriz olur. Yani bir knockout beklemiyorum ama %80 buradan bir knockout çıkacağını söylüyor. Yani knockout olacak diyor Billy Joe Saunders. %80 bu şekilde diyor. 12 round süreceğine çok az ihtimal veriyorlar. İkisinin de. Billy Joe Saunders'ın knockout edeceğine kimse inanmıyor. Yani bu maç bakalım göreceğiz. Avni rövanşı asla yok olmaz yok. Canelo Alvarez'den bir daha maça çıkma şansı yok. O iş bitti. Hani Üstad Avni Yıldırım Canelo rövanşı olur mu? Olmaz. Olmaz yani çok zor. Çok zor. O bir geldi geçti yani. O Avni rövanşı asla olmaz. Aynen öyle Şenol Çavuş. Rövanşı olma şansı %0 yani. Avni yapmak ister de bakalım Canelo yapmak isteyecek mi? Abi Avni orta siklette başladı çalışmalara. Antrenör değiştirmiş. Padro Tiaz mı neydi aldı? Maçı için Tyson Alvarez knockout yapacağını söyledi. Ya Tyson Fury bakacağız yani nasıl olacak. Aynen Usta Ramirez Tyler maçı da var. Aynen Hüseyin Şişman o maçı bekliyorum ben. 22 Mayıs'ta aynen.
O maçı bekliyorum ben. O maç da iyi maç olacak. Maç için Tyson Alvarez'i knockout yapacağını söyledi. Tyson Alvarez'in knockout. Yani olabilir. Alvarez knockoutçu bir boksör. Freebil'in kanki. Şu şeye de bir bakalım. Güzel. Hangi kanalda saat kaçta? DAZN'da sabah 3-4 gibi başlar maç. 3-4 gibi ekranların başında ol. Yani bu belki uzayabiliyor saat. Canelo'nun öğrencisi Meksikalı genç Ryan Garcia, Amerikalı Gervonta. İşte şu yorumları kaçırıyorum. Çok hızlı geçiyor yorumlar. Yorumlar hızlı geçtiği için Türkiye veriyor mu? Türkiye vermiyor herhalde. Türkiye'de bir kanal verdiğini hatırlamıyorum. Yasin Kurt hangi kanal? DAZN veriyor. DAZN. Daz diye yazılıyor yani. Canelo'nun öğrencisi Meksikalı Ryan Gervonta Davis maç yapsa ne olur? Ryan Garcia. Ya Gervonta Davis bence o maçı alır. Ya Ryan Garcia yani hızlı boksör olabilir ama her şey hızlı yumruk atmak değil. Yani hızlı olmak tamam iyi ama önemli olan dayanıklı da olmak. Gervonta Davis dayanıklı ama Ryan Garcia o kadar dayanıklı değil. Bunu Luke Campbell maçında gördük. Luke Campbell maçında nasıl yaprak gibi düştü yere yani aldığı yumrukla. Bu yüzden Google izleyebilir miyim? Ona göre uyumayacağım. Ücretsiz izleyemezsin Yasin Kurt. Maçı ücretsiz izleyemezsin. Abi ringin boyu konusunda anlaşmazlık ol. Dur bir saniye. Aynen ringin boyu konusunda anlaşmamazlık oldu. Sonradan düzelttiler. Maç iptal olma aşamasına geldi ama olmadı. Yani anlaşmaya vardılar. İyi de oldu yani. Sonuçta dünya bu maçı bekliyor. O kadar boks hayranı bu maçı bekliyor. Maç saat kaçta? Sabah 3-4 gibi olur maç. 3-4 gibi ekranlarınızın başında olun. Terence Crawford Canelo'yu yenebilir mi? Terence Crawford bence Canelo'yu yenemez. Benim şahsi fikrim. Terence Crawford'ı Canelo Alvarez'i yenmeye en yakın isimlerden biri Billy Joe Saunders. Boksuyla yani hırçınlığıyla çılgınlığıyla ama onu da bakacağız. Neler yapacak. Eğer o da örnek vereyim kötü bir maç yaparsa artık bakacağız. Abi ring geniş mi olacak yoksa dar mı onu bilmiyor musun? Ya şöyle ringin büyük bir ihtimal ortası bulundu. Örnek vereyim kimi 14 istiyordu işte kimi yani ikisinin ortasını buldular. Ramazan aynen katılıyorum sana. Ramazan Otak aynen katılıyorum sana. Hakan Ceylan. Sandros rakibe göre taktiğini çok çabuk değiştirebilen bir boksör. Bu büyük bir avantaj. Yani şöyle Sandros'un en büyük özelliği biz hep bunu söylüyorum şu şekilde arkadaşlar. Yani ters kart her zaman bir boksör için avantaj. Yani ters kartsan boksta avantajlısın. Çünkü rakibin örnek vereyim ters kartsın. Rakibin direkt senin güçlü yumruk attığın yere düşüyor. Yani tam güçlü yumruk attığın yere geliyor. Sen çok etkili yumruklar vurabiliyorsun. Boksta da her zaman ters kart olmak avantajdır. Bunu kullanabilene. Ama şu da vardır. Ters karda karşı dövüşmek de marifettir. Bu marifette Canelo Alvarez'de varsa bu ters kart olması da çok fazla onu etkilemeyecektir. Ama ters kartla dövüşemeyen bir boksör geldiği zaman o maçı kaybediyor. Yani doğal olarak bunlar da boksta var. Yani bunu da ön bilgi olarak söyleyeyim.
Yorumları alalım arkadaşlar. Esport Plus veriyor değil mi? Ya ben Esport Plus'ın verdiğini bilmiyorum işin açıkçası. Ben sadece verilen bütün kanallara baktım. Düzon'da yayınlanan sayfanın içine girdiğimde sadece yabancı kanallar vardı. İşlerinde bildik bir tek benim kullandığım Düzon. Yani ben oraya üyeyim. Oradan izliyorum. Hatta maça bakalım ne kadar kalmış. Maça bakalım ne kadar kalmış. Alt kartlar oynanmaya başlar herhalde, bir saniye. Abi Chris Eubank Canelo ile zamanda maç olursa güzel olur. Aynen, güzel maç olur. Chris Eubank Jr. Örnek vereyim, güçlü bir boksör. Dayanıklı. Aynı şekilde Canelo Alvarez'de çok iyi maç olur. Güzel maç olur. Stilleri birbirine benziyor. Billy Joe Saunders çok iyi ama Canelo çok daha iyi rakiplerini yendi. Ya şimdi arkadaşlar, şu şekilde, şunu ben size net bir şekilde söyleyeyim. Şunda emin olun. Canelo Alvarez Billy Joe Saunders gibi boksör, iki tane boksörle dövüştü. Bunların bir tanesi Floyd Mayweather, diğeri Erislandy Lara. Buna Kovalev'i de ekleyebilirsiniz. Buna örnek vereyim. İsmi aklıma gelmiyor. Bir boksör daha var. Austin Troy diye bir boksör. Yani onu da ekleyebilirsiniz. Bu tarzda, bu stilde boksörlerle daha önce Canelo Alvarez dövüştü. Yabancı değil. Yani ilk round Billy Joe Saunders'ı dövüş çözecek. İlk round onunla bir karşı karşıya gelecek. Ondan birkaç yumruk gelecek. Ondan sonra 2, 3, belki 4 olur. Yavaş yavaş onu ona kendi oyununa onu getirecek. Ondan sonra maçı alma yoluna gidecek. Yani şöyle kendine uyduracak, Billy Joe Saunders'ı durduracak yani. Billy Joe Saunders hareketli. Belki çok peşine düşmeyecek. Belki duracak, onun gelmesini bekleyecek. Veya örnek vereyim, ona ring içinde nefes aldırmayacak. Aynı Gennady Golovkin gibi sürekli pres yapacak. Boğacak onu. Yani bir nevi tekniğini kullanmaya, ayaklarını kullanmaya izin vermeyecek. Yakalayacak yani onu. Sandro Azek'in rakibine çok çabuk değiştirebilen boksör. Esport Press Chris. Volkan Artçı. Stilleri birbirine benziyor. Billy Joe Saunders çok iyi ama Canelo çok daha iyi rakipleri yendi. İnan Boyacıoğlu, bu da tanıdık bir isim. Abi bu kadar bilgiye nasıl sahip oluyorsun? İnan Boyacıoğlu, güzel bir soru. Abi bu kadar bilgiye nasıl sahip oluyorsun? Bu kadar bilgiye 21 yıl boks yaparsan bu kadar bilgiye sahip olursun. Kendini bildin bileli boksun içerisindeysen bu bilgilere sahip olursun. Eğer e, boks yapmazsan bu bilgilere sahip olamazsın. Yani beni burada sadece konuşturan geçmişim, tecrübelerim, yaşadıklarım ve birçok şey. Bunlar hepsi boks. Yani ben buradan Küba boksunu da gördüm. Ukrayna boksunu da gördüm. Rus boksunu da gördüm. İngiliz boksunu da gördüm. Yani bir tek Amerika'ya gidemedik işte. Orada nasip olmadı. Umarız Amerika'ya da prof boksör olarak dövüşmek için gideriz nasip olursa. Yakında da zaten bana bir teklif gelecektir büyük bir ihtimal. Bu kadar boksörleri anlatıyorsun. Ondan sonra sen bu kadar bilgilisin. Senin masa başında ne işin var? Gel bizim bir boksörümüzü çalıştır diyeceklerdir. Bende problem yok. Özel antrenörlük yaparım profesyonel boksörlere. Onları da ringde
ringe yani rakiplerine karşı iyi hazırlarım. Çünkü benim işim boks, antrenörlük, eğitimcilik, dövüşmek. Yani benim alanlarım bunlar. Mücadele. Kovalev neden sonradan gerilemeye gitti sizce? Ya şimdi arkadaşlar boksla bazı boksörleri görürsünüz fırtınalar estirir. Bazen de bir bakarsınız ringde ölüsü gezer. Yani boksta bu var. Yani artık geçmişin boks ağır bir spor. Ağır antrenmanlar yapıyorsun. Yoruluyorsun. Ve artık bedenen, mental olarak çöküş yaşıyorsun. Artık vücudun daha kaldırmayı, dövüşmeyi yani daha vücudun refleks vermiyor yani senin dövüşmen için. Doğal olarak da düşüyorsun. Düşüşe geçiyorsun. Sonradan biraz dinleniyorsun. Kendine geliyorsun. Canın tekrar dövüşmek istiyor. Boksu özlüyorsun. Ve tekrar ringe çıkıyorsun. Yani boks bu. Yani bazen hep hani demiyoruz mu bir boksör görüyoruz. Örnek vereyim. Çok yakında olan bir maç. Andy Ruiz maçından örnek vereyim. Anthony Joshua maçında Anthony Joshua yumruk yağmuruna tuttu. Diğer maçta yeni yaptığı maçta yumruk atamadı. Yani ayakta zor duruyordu. Dediğim gibi yani boksta bunlar var. Ee, Ramazan Orak. Kovalev neden sonradan gelin? Volkan Artçı. Abi özel olacak. Nerelisin? Tanışmak nasip olur inşallah. Orduluyum. İnşallah tanışırız. Volkan Artçı. Orduluyum. Neden olmasın? Hiç boks yapmadım. 5 yıldır günde 2-3 saat boks maçı izliyorum. Dikkatli de izliyorum. Kafamda teknik bir şeyler. Boks maçı çok izliyorsan kalmıştır. İzle ama uygula. Yani izlemeyle de kalma. İzle ve yap. Yani gölge boksu da olsa yap evde. Aynısını uygula. Yani o kaçışların, ayak hareketlerini, o kaçmalarını, refleksleri, yumruk atışları boksörlerin aynısını sen de yapmayı dene. Boksunda gelişir. Ya boksta şu var arkadaşlar. Yani ringde bir yumruk mesela e, dünyanın yumruğunu yersiniz. Bir şey olmaz. Ama bir yumruk alırsın maçtan koparsın. Yani bir tık geriye düşersin. Konsantrasyonun dağılır. Hiç beklemedik bir yerden yumruk alırsın. Ama örnek vereyim beklediğin bir yumruk gelse sert de gelse seni çok fazla etkilemez ama hiç beklemedik yerden bir yumruk gelince doğal olarak maçtan kopabiliyorsun. Bu yüzden ringde her zaman iyi takip etmek gerekiyor. Rakibin yumruklarını iyi takip etmek gerekiyor. Ben çocuklarımı eğitebilsem yeter bana. Yaş 42 ama spor olsun diye çok isterdim. Profesyonel basketbol oynadım. O kadar emeği keşke boksa verseymişim. Ya şimdi 42 yaşındasın. Boks şöyle yani boks e, enerjisi çok yüksek bir spor. Yani potansiyeli çok yüksek, enerjisi çok yüksek, heyecanı çok yüksek. Aşırı duygular yaşarsın boksta. Yani boksun içinden çıktığın zaman dışarıdaki hayat sana ölü gibi gelir. Çünkü biz boksörler hep hayatımızı çok hızlı yaşarız. Enerjiktiriz. Ondan sonra özgüvenimiz çok yüksektir. Yani hani Kanal Alvarez diyor ya no box no life diyor. Boks yok hayat yok diyor yani. Bu yüzden gerçekten öyle yani. Mesela eskiden bana deselerdi ki işte boks yaptığım dönemlerde dışarıda da bir dünya var deselerdi link at derdim. Gerçekten öyle yani bokstan başka bir dünya yoktu.
Ama dışarıda da dünya varmış, hem de çok güzel bir dünya varmış. Gerçekten bir kafede oturmak, oturup Nescafe içmek çok güzelmiş mesela. Ben şahsen örnek vereyim. Boks yaptığım dönemlerde hayatta böyle kafedir, şudur, budur kesinlikle gitmezdim, bilmezdim. Ne zaman ki bokstan geri düştük, ondan sonra şeye başladım. Adı ne? Kafedir, mafedir, oturmaya, gezmeye. Bunlara başladık. Ona kadar full işime konsantreydim. Sabah kalkardım. 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika koşumu yapardım. Hatta bir ilçeden bir ilçeye koşardım. O derece işimi severdim. Severek yapardım. İşime de saygım sonsuz. E, Ama ne zaman ki bir şeyler ters gitmeye başladı, baktım yürümeyecek. Kendim geri durdum. Biraz dedim boksu özleyeyim. Çok da fazla antrenman yaptığım için, çok çalıştığım için hani hedefimde bir olimpiya şampiyonluğu vardı. Örnek vereyim. Dünya değil, belki Avrupa değil. Olimpiya şampiyonluğu vardı. Baktım bir takım sorunlarla da karşılaşınca doğal olarak bokstan geri durdum. İnşallah bundan sonra dövüşürsem prof olarak nasip olursa dövüşeceğim inşallah. David bence hafife alınacak bir boksör değil hocam. Yo, David sahip sayım. Aynen. David hani aynen hafife alınacak boksör değil. İyi boksör o da. Ters yumruk her şeyi değiştirir hocam. Aynen öyle. Ters bir yumruk her şeyi değiştirir. Doğru diyorsun. Kaan Baş. Basketbol e, oynamanız ayak hareketlerinin açısından çok faydalı olur boksta. Aynen öyle. Basket aslında basketin boksa faydası var. Yok değil. Basket boksun ayakta örnek vereyim, o fırlatma gücü, yani yumruğu nasıl fırlatırsın baskette, basket topuyla yumruğu da aynı o şekilde fırlatıyorsun. Zaten yani basket oynamak bir artı bence bir boksör için. Maç 9-10 roundda her şey değişir. Aynen öyle. Canelo kendi A logolu markasını nasıl oluşturdu? Para olursa her şeyi oluşturuyorsun. Sıkıntı yok. Yani her türlü markayı oluşturursun paran varsa. Zaten çocuklarımın özgüvenli bireyler olsun diye boks ile ilgilenmelerini istiyorum. Okusunlar ama spor ve boks da yapsınlar. Yani kim olursa olsun, yani kız olsun veya erkek olsun, yani kendini savunmayı öğrensin. Yani eğer birisi kendini savunacak tekniğe sahipse, e, bilgiye sahipse o özgüvenli olur zaten, ama kendini savunamayacak, örnek verin biriyle bir tartışmaya girdiğinde silahları yoksa, yani kendini savunacak, işte e, kendini korumayı bilmiyorsa, örnek vereyim birini etkisiz hale getirmeyi bilmiyorsa, o doğal olarak korkak olur yani. Pısırık kalır. O yüzden kendini savunacak kadar bir sporu bilmesi gerekiyor, bir dövüş sporunu. Andy Garcia var hocam. O da fena boksör değil. Kendi sikletinde. Yani onların zaten hepsi iyi boksör arkadaşlar. Bu saydığın boksörlerin hepsi dünyada kendini ispatlamış iyi boksörler. Yani kaliteli boksörler. Boş boksörler değil. Ben bunların hepsini tanıyorum zaten. Baştan izliyorum bunları. Saat kaçta ve hangi kanalda verir hocam bilginiz? Emre Bulut Düzon'da verir. 3-4 gibi bu maç başlar. Sen yine garanti olsun. 3 gibi ekranın başında ol yani. Ne olacağı belli olmaz. Maçı kaçırırsın, sonra bana dersin işte 4 gibi dedin dersin. Yani Düzon verecek maçı. Sahipse puana kalırsa hakemle kanalına verir. Yani %85 sahip. Avni beni mahcup etti hocam. Çok robot dövüşüyor hocam. Yani o maçta Avni tanıdığımız Avni değildir ligde. Ya, o normal bir maç yapmadı orada yani. O şekilde boks bana göre değil. Yani ben onu ne bileyim ya. Yani konuşmak da istemiyorum onunla ilgili. O şekilde bir maç olmaz. Canelo'ya ters yumruk işlemez. Boynu çok kalın, çelik gibi. Ya şöyle, Canelo'ya nasıl biliyor musun? Canelo'ya ters yumruk. Canelo'ya içten yumruklar vuracaksın. İçten. Çünkü kanat açıklığı çok açılıyor yani. Doğal olarak açılıyor.
Açıldığı zaman içten vuracaksın. Tam çeneye mesela e, nasıl söyleyeyim, solu çıktığı zaman yatarak sol direğine vuracaksın. Yani bu şekilde solda vuracaksın. Sağ kroşeyi vuracaksın. Veya örnek vereyim. Sağa çıktığı zaman yatarak sağa kroşe vuracaksın. Yani yakalayacaksın hep. Yumrukları çıktığı anda vuracaksın. Bir saniye. Şenol Çavuş, Manny Pacquiao habire basketbol oynuyormuş. Yani basketbol dediğim gibi yani boksa faydası var. Basket oynayanlar iyi boksörler oluyor genelde. Bence Sandros çözmezse Canelo hapı yutar. Bence Sandros çözmezse Canelo hapı yutar. Aynen öyle şahset Engin ama çözecektir. Zaman şere kıyamet. Harbi Canelo nasıl bu kadar çene sağlam oluyor? Nasıl hiç sallanmıyor? Yok, onun da sallandığı bir maç oldu. Birkaç maç oldu ama yani güçlü çalışıyor yani. Emin olun çalışıyor yani. Çalışmadan bu şekilde bu kadar dayanıklı olmaz. Ryan Garcia ile Canelo dostluğu nasıl başladı? Vallahi benim bir bilgim yok. Ama birbirlerini çok seviyorlar. Teşekkür ederim hocam. Dizon üyeliğimiz yok. Nasıl izleriz? Üyeliğin yoksa izleyemezsin. Üye olmak zorundasın. Sahip. Üyelik paralı mı hocam? Ne kadar? Paralı ama ne kadar bilmiyorum. Ben ilk üye olduğumda bir 60-70 milyon vermiştim herhalde. Zameşerik Emre Google'a Craig Strambok yaz. Yani şuradan Zameşerik Kıyamet'in yazdığı yerden izleyebilirsen izle. Meltem Şapka Düzon üyeliği olmayınca bir alternatif yok mu? Meltem Şapka Zamaşeri'nin dediği adrese gidebilirsin. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle izleyebilir miyiz? Vallahi bilemeyeceğim. Bir dene istersen. Siyah Kırmızı TV. Canelo'nun Golovkin'i gerçekten yendiğini düşünemiyorum. İkinci maçında yendi. Buna emin olabilirsin. İlk maçını demiyorum ama Siyah Kırmızı TV ikinci maçını yendi ama ilk maçında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben yarın akşam izleyeceğim. Ya Fatih Kocan yarın akşam değil. Maç bu sabah, sabaha karşı, bak maçı kaçırma. Canelo 100 ise Golovkin 96'dır kalet olarak bence. Tekrarını izleyeceğim. Ha, tekrarını izleyebilirsin, aynen doğru. Tekrarını izleyebilirsin. Ha, Dizon üyeliği yok. Yoksa izleyemezsin. Aynen tekrarını izlersin. Yani maç şey yapar. Nasıl söyleyeyim? Tekrarını izlersin. Zaten hocam Avni Yıldırım süper orta sikletten orta siklete düşmüş. Düşüncen nedir? Yani demek ki oraya uygun gördüler. Oraya düştü. Demek ki orası bir tık daha kolay, oraya indi. Yani bu siklet zor bir siklet demek ki. Burada da yapamadı doğal olarak. Saat kaçta başlayacak maç? 3-4 gibi ekranların başında ol. 3 gibi ol, yine de garanti olsun. 4
4'ü falan 4'ü falan geçer ama yine de takipte kalın yani maçı kaçırmayın. Sonradan işte şu saatte dedin demeyin yani. Maç 3-4 gibi başlar. Zaten arkadaşlar ben orada hangi ülkede maçın hangi saatte başlayacağını Dizon yayınlamıştı saatleri ülke bazında. Ben paylaştım. Video var. Videonun ön kapağında hatta saatler. Oradan da izleyebilirsiniz. Hani bakıp saati öğrenebilirsiniz. Hangi ülkede kaçta olduğunu öğrenebilirsiniz. İzleyecek arkadaşlar. Hüseyin Turna sağ olun hocam. Sen de sağ ol Hüseyin Turna. Sahurdan sonra yatmayın. Aynen öyle savaş yeri. Süper orta ağır geldi Avni'ye. Aynen öyle. Ahmet Akdemir Bey 6'da başlar. Aynen 6 gibi başlar herhalde. Abi nasılsın? Sonunda geldim. Kafalar kafalar hoş geldin. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten benim canlı yayın yaptığımda bir grup vardı. Ben onlarla sürekli konuşurdum. Gerçekten onları özlüyorum. Hani görmek istiyorum işin açıkçası. Sürekli isimlerini görünce canlı yayın açtığımda direkt o isimlerin gelmesini istiyorum. Tabi aramıza yeni arkadaşlar da katılacaktır. Zamanla onların ismini de sık duydukça onları da görmek isteyeceğim. Ama onlardan bir tanesi geldi. Kafalar, Zamaşeri, Fatih Kocan. Yani yeni arkadaşlar da katıldı aramıza. Yavaş yavaş yani gittikçe şey oluyor. Yani bir ne derler ona? Favori bir kitle oluşuyor. Abi hep kaçıyorum. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim sağ ol kafalar. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Her zamanki gibi yine önemli bir maç. Yine buradayız. Bakalım maçı anlatmaya çalışacağız. Anlatabilirsek eğer. Sarıyor, sarıyor ben uğrarım ara sıra. Kalmış. Arada sırada uğra aynen. Ya artık şöyle yani bu ben seviyorum yani burada insanlara boksu anlatmayı, boksla ilgili konuşmayı, boksla ilgili bir şeyler e, örnek vereyim paylaşmayı. İşin açıkçası bu işi seviyorum, bunu yapıyorum. Burada da elimden gelen her şeyi yapıyorum en iyi olmak için. Çünkü mücadele etmeyi çok seven birisiyim. Bu yüzden de bu işe de varımı yoğumu veriyorum. Ama çok profesyonel değilim şu anda. İlerleyen dönemlere doğru çok profesyonel olacak. Daha etkili olacak. Yani güzel olacak ilerleyen zamanlara doğru. Hüseyin Turna. Canelo maçı çok ağır oldu ya. Sağlam yumrukları var. Aynen. Aynen Hüseyin Turna. Sağlam yumrukları var. Alper Timurlenk. Merhabalar. Yorumlarınızı çok beğeniyorum. Bugün geç katıldım. Alper Timurlenk olsun. Canın sağ olsun. Ee, Alper Timurlenk. Bildirimi aç. Bildirimi aç. Tümünü işaretle. İlk önce ben video attığımda veya canlı yayın açtığımda direkt sana bildirim gelecek. Bunu unutmayın. Bu önemli. Zamaşarı kıyamet. Hem Kadir Gecesi hem Canelo maçı çifte bayram. Aynen öyle Zamaşarı. Herkesin de Kadir Gecesi mübarek olsun bu arada. Kafalar kafalar. Abi Canelo bu maçı kazanırsa büyük ihtimal rakibi Caleb Plant olur. Aynen Caleb Plant olacak zaten. Canelo ve Billy Joe'nun maçı saat kaçta? Celal Kayalık 3-4 gibi başlar. Yani sen 3-4 gibi ekranın başında ol. Kafalar. Caleb Plant'ı yenerse tüm kemerleri alıyor ve bundan sonra hafif ağır siklette çıkar mı? Onu bilmiyoruz ama Caleb Plant'ı ben geçeceğini düşünüyorum. Yani rica ederim. Caleb Plant bence Canelo için çok zor bir rakip değil. Siyah kırmızı TV. Sizin tarafınız kim? Yani ben ortadayım. Ben ortadayım. Ortada olmak zorundayım. Çünkü ben
her iki boksörle ilgili konuşuyorsam, bu işi yapıyorsam ben ortada durmak zorundayım. Ama şunu söyleyebilirim. Bir tık Canelo daha galibiyete yakın. Bunu söyleyebilirim. Ama boksta her zaman net bir şey söyleyemem. Kesin bu alır deme şansım yok son 5 saniye kadar. Çünkü boksta hiç belli olmaz. Ama Canelo bir tık daha önde. Bunu söylememin sebebi disiplinli oluşu, disiplinli oluşu ve rakiplerini ring içerisinde iyi çözmesi, ona göre de boks yapması. Bu yüzden karşısındaki boksör Billy Joe Saunders tecrübeli, akıllı, kurnaz, esnek, ters kart, her yerden yumruk vurabilen bir boksör. Yani zor bir maç. İkisi için de zor bir maç. Sadece Canelo değil, Billy Joe Saunders için de zor bir maç. Hocam herhalde DAZN'da olacak Avni'nin maçları. Yani aynen. Herhalde onunla bir anlaşma yaptı. Bilmiyorum artık. Fatih Hocam. Zamaşları kıyamet. Billy Joe Saunders'ı yenerse Canelo anlayacak ki Plant için hazır olduğunu. Aynen öyle. Plant bence zor değil. Canelo Alvarez'in en zor rakibi Billy Joe Saunders. Yani onu zorlayacak Billy Joe Saunders, Caleb Plant çok fazla değil. Alper Timurlenk tamamdır. Teşekkürler hocam. Kadir Geceniz'den mübarek olsun. Senin de Alper Timurlenk, senin de Kadir Gecen mübarek olsun kardeşim. Celal Kayalık teşekkür ederim. Rica ederim. Hüseyin Turnan. Bence Canelo bu maçı alır. Saunders 12 round sonuna kadar sadece yumruk atıyor. Knockout'lık vuruşları yok. Canelo açığını elbet yakalayıp indirecek. Şimdi Hüseyin Turna, sana şöyle söyleyeyim. Dediğin gibi bir defa şu bir kesin. Billy Joe Saunders Canelo Alvarez'den sert yumruk vurmuyor. Canelo Alvarez daha sert vuruyor. Güçlü vuruyor. Billy Joe Saunders daha çok amatörde vur kaç taktiği, yani puana dayalı boks yapıyor. Yani vuruyor, puan alıyor, çekiliyor. Aynı amatör. Zaten o da amatörden gelen bir boksör. Bu yüzden o amatör boks aynı şekilde devam ettiriyor. Canelo Alvarez de profesyonel boksta ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Sert indirici yumruklar, bitirici yumrukların peşinde. Yani profla amatör arasında fark bu. Kırmızı sağ olasın. Sen de sağ ol. Kafalar abi, senin düşüncen ne? Nasıl bitecek? Benim düşüncem Emir Kağan arkadaşlar, yorumlar çok hızlı geçiyor. Bazılarınızı göremiyorum. Keşke şu yorumlarınızı yavaşlatacak bir uygulama gelse, görsem yorumları. Bir saniye. Abi senin kafalar abi, senin düşüncen ne? Nasıl bitecek? Bunun düşüncen Emir Kağan maçı gibi olacak. Beklenmedik anda KO olacak. Uyuyacak herkes, şok olacak bence. Yok 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 yok. Emir Kağan gibi olmaz bu maç. Emir Kağan maçı gibi olmaz. Billy Joe Saunders daha dayanıklı, daha çılgın bir boksör. Yani kolay kolay şunu söyleyeyim. Billy Joe Saunders kolay kolay vazgeçmeyecektir. Yani bunda hemfikir olalım. Kolay kolay vazgeçmeyecektir. Ne kadar yumruk yerse yesin, Canelo Alvarez'le savaşacaktır. Benim şahsi fikrim bu. Ama tersi bir şey olursa da olabilir. Ona da ben bir şey diyemem. Sonuçta yani benim elimde sihirli bir değnek yok. Billy Joe Saunders'ı zorla da dövüştüremem. Ama benim düşüncem bu şekilde. Fatih Kocan, Kadir geceniz mübarek olsun hocam ve arkadaşlar. Sağ ol Fatih Kocan. Senin de güzel kardeşim. Herkesin Kadir gecesi mübarek olsun bu arada. Gördüğün, bildiğin boksörler arasında sence oyun zekası en iyi olan boksör kim? Kim mi? Ben sana söyleyeyim. Errol Spence Jr. Errol Spence Jr. Terence Crawford.
Terence Crawford da fena değil. Floyd Mayweather. Birçok boksör var ya. Çok boksör var. Yani benim söylediğim boksörler hepsi de iyi zaten. Oyun zekası iyi olmasa zaten zirvede olmaz. Zaten başarılı olmaz. Demek ki oyun zekası iyi. İyi oyun kuruyor. İyi boks yapıyor. İyi dövüşüyor ki zirvede. Yani birçok boksör sayabilirim. Şimdi gördüm. Alper Timurlenk Canelo'yu sağlam uzun soluklu dövüşü iyi bence yener abi. Aynen Canelo'nun en büyük özelliği 12 round boyunca disiplinli oluşu. Vazgeçme işi ve bir düzeyde gitmesi. Arkadaşlar bazılarınızın yorumlarına cevap veremiyorum. Çünkü yorumlar çok hızlı geçiyor. Bunda yanlış anlamayın. Şimdiden söyleyeyim. Yani benim yorumuma cevap vermedi, es geçti falan gibi kesinlikle böyle düşünmeyin. Bunda da hemfikir olalım. Çünkü yorumlar hızlı geçiyor, göremiyorum. Bunda da yanlış anlaşılma olmasın. Zaten en çok korktuğum şey yanlış anlaşılmaktır. Hüseyin Turna doğrudur hocam. Bence Canelo'yu sadece Floyd Mayweather vurkaç taktiğiyle yener. Sanders Floyd'u gibi bir saniye. Hüseyin Turna doğrudur hocam. Bence Canelo'yu sadece Floyd Mayweather vurkaç taktiğiyle yener. Sanders'ın Floyd gibi savunması yok. Yani yumrukları blok yapması zor olur. Canelo'ya karşı bu yüzden Canelo yener dedim. Şimdi arkadaşlar, şimdi şunu bir kez iyi anlayalım. Bir Floyd Mayweather düşünün. Bir Floyd Mayweather. Floyd Mayweather'ın boksu. Şimdi dünyada şöyle bir şey oldu şu anda. Bir Floyd Mayweather lapası, vurdurduğu lapa tak 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 tak, işte omzuna vuruyor tak. İşte Floyd Mayweather'ın kendine özgü bir boksu var. Örnek vereyim. Herkes bu boksu yapmaya çalışıyor. Örnek vereyim. Böyle kapanmaya çalışıyor. Şimdi burayı kapatıyor. Burayı kapatıyor. Buradan yumruk yiyor. Ya burayı kapattım buradan. Ama buradan bu şekilde kapatsa belki yumruk yemeyecek. Bu şekilde kapanma olmaz. Birçok boksör Floyd Mayweather örnek alan boksörlerin çoğu yanlış. Yani bunu herkes Floyd Mayweather gibi olacak değil. Herkes Floyd Mayweather gibi dövüşemez. Yani bunu bir kez anlayalım. Yani onun gibi dövüşme şansı yok. Ona yakın dövüşürsün. Ama şimdi gard alıyor. Dünyanın yumruğunu yiyor buraya, hala demiyor ki burayı kapatayım demiyor. Alışmış aynı Floyd Mayweather. Ama Floyd Mayweather bu şekilde kapanıyor ama Floyd Mayweather bunu oturtmuş. Floyd Mayweather'ın stili bu. Ve Floyd Mayweather bunu çok güzel uyguluyor. Yumruk yemiyor. Ne yapıyor? Floyd Mayweather'ın en büyük özelliğini söyleyeyim. Şimdi rakibi 6 aparkat vuruyor. Örnek vereyim. Yukarı aparkatı çıkarttığı zaman Floyd Mayweather şu koluyla engelliyor aparkatı. Böyle kalıyor aparkatı. Şuraya kolunu bir tık ileri uzatıyor. Burada kalıyor. Yani bu da onun zamanlamayı iyi ayarlaması. Onun o aparkatı vuracağını hissetmesi, düşünmesi. Yani bunlar hep bir şeydir. Yani zeki olmaktır. Akıllı olmaktır. Yani bunu herkes yapamaz. Floyd Mayweather dediği zaman çok zeki, çok akıllı. Bunu Canelo Alvarez de diyor. Hem çok hızlı, 12 round boyunca çok tedirgin, sanki yumruk yiyecekmiş gibi her an tedirgin. Ring içerisinde rahat ama bir o kadar da bir şey içerisinde, tedirgin içerisinde. Yani rakibinden her an yumruk gelecekmiş tarzında duruyor. Bu da ona kazandırıyor. Böyle olmak zorundasın. Bir, bir e, Floyd sadece stili değil, belleri iyi, içgüdüleri iyi, zekası iyi, analizi iyi, capları iyi, çok hızlı ve aşırı tedbir. Aynen öyle. Güzel özetledin Zamaşer'i.
Maç saat kaçta? Maç 3. Arkadaşlar maçın saat kaçta olduğunu benim sayfama girin. Orada ben video paylaştım. Maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu oradan öğrenebilirsiniz. Erdal İnanlı yazdığın zaman Billy Joe Saunders Canelo Alvarez maçı ne zaman yazarsanız zaten benim videomu göreceksiniz. Ben orada saatin her şeyini belirttim. Hedef olmayacak Billy Joe Saunders, Avni gibi attığın tutturamaz Canelo Alvarez. Aynen öyle Berkin Seymen. Aynen güzel kardeşim öyle. Yani hedef olmayacak. Karşısında hareketli bir boksör olacak. Yani duran bir boksör olmayacak. Hedef olmayacak. Bu da Canelo Alvarez'i sinirlendirecek. Canelo Alvarez zaten en sinirlendiği maçlarından bir tanesi Floyd Mayweather Lara maçları olmuştur. Yani bu maçlarda yakalayamadı ikisini de. İstediği yumrukları vuramayınca Canelo Alvarez de ister istemez bozuluyor. Yani sonuçta o da etten kemikten bir insan. Sen şimdi ringde istediğini yapamazsan doğal olarak sinirleniyorsun. Geriliyorsun. Canelo Alvarez de aynı şekilde. Abi bak senin düşüncen ne Floyd vs Oscar De La Hoya, Floyd ve Medina. Floyd net yenildi bu maçları ama hakemler buna verdi maçı. Şimdi arkadaşlar boksta her zaman dedik boksta arkanda bir güç varsa ringde yürüyorsun. Ringde güçlü olman bir yerde bir şey ifade etmiyor. Sonuçta bu kararı hakem veriyor. Maçın sonunda puanla biten maçlarda bu kararı veren hakemler. Diğer ismi aldığın maça inanıyorsun. Lara da inanmıştı ama Canelo Alvarez'in eli kalktı. Yani bunlar boksta var. Yani yapacak bir şey yok. Ortalığı parçalasan da bunun çok zor değişir yani. Arkadaşlar her boksör yenilir işin açıkçası. Şimdi Avni de yenildi bir maçta. Yenilir yani. Ben de yenildim. Ben de birçok maçta yenildim. Yani şimdi benim Polonya'da da gittim. İkinci roundda maç bitti. Yani Polonya'nın en iyi boksörü işte kilo düşmemiş. Ben 52 kiloyum. Bu kilo düşmemiş. Geldi. Yani ne olduğunu da anlamadım. Maç bitti. Yani yenilmeyen boksör olmaz. Ben de birçok maçımı kaybettim. Ama dövüştüğüm boksörlerin hepsi ya dünya şampiyon oldu ya gittiğim turnuvada şampiyon oldu. Yani dünyanın hemen hemen en iyi boksörleriyle dövüştüm. Yani boks rece girerseniz Erdal İnanlı yazarsanız zaten görürsünüz. Her boksör yenilir, KO olur. Amenna ama kum torbası olmamalı. Aynen öyle. Yani kum torbası olmayacaksın. Mücadele edeceksin. Mücadele etmeden olmaz. Gervonta Davis 140 pound çıktı. Ne düşünüyorsun? Ulan ne diyeyim ya. Çıkar yani. Gervonta Davis iyi boksör. Akıllı boksör yani. Gervonta Davis boş bir boksör değil. Gervonta Davis Santa Cruz maçında gördük nasıl aparkat vurdu Santa Cruz'a.
Yani normalde Santa Cruz çok iyi gidiyordu. İyi de maç yapıyordu. Her boksör yenilir ki olur. Ee, Şahsiyet Engin. Şahsiyet Engin de yabancı değil. Bu favori takipçilerimizden. Hemen isimden tanıdım. Ee, Abi bir saniye. Bir saniye. Floyd Mayweather maçları çok taktiksel, hiç keyif vermiyor. Canelo Golovkin maçı gibi keyifli bir maç görmedim. 20 kere izlemişimdir. 0-2 maç. Aynen öyle. Kafalar. Abi sana bir soru soracağım. MMA senin düşüncen ne? Aura Gatti ve Richie Ward maçları yoksa Canelo vs GG maçı hangisi daha zevkli? MMA bir bana sen MMA'in en üst düzey maçları yapanları söylesen ben yine Canelo Gennady Golovkin maçını söylerim. Çünkü ben MMA'den çok fazla hoşlanmıyorum. Benim işim boks. Ben boksu seviyorum. Yani ben boksörleri gözüm görüyor işin açıkçası. Tabii MMA'ye de saygı duyuyorum. Sonuçta MMA'in de çok büyük bir kitlesi var. Hayranları var. Aslında ben de Wushu yaptım hobi olarak. Maça da çıktım. Ama şu anda bu dediğim şeyleri de karşı bunlara söylersem ben Canelo Gennady Golovkin derim yani. Abi bir saniye. Diyorum ki GG Kral Canelo Golovkin karşısında genç. Bünyamin Aktaş Canelo Sanders maçında yüzdelik kazanma şansları nedir sizce? Valla yüzdelik %85 herkes Canelo nakavt edecek diyor. %85. Herkes Canelo Alvarez KO yani knockout edecek diyor. Canelo kesin alır. Anıl Peltek. Bakacağız. Arkadaşlar sabah uyandınız ve maçı sordunuz. Dediniz ki Billy Joe Saunders Canelo Alvarez maçını kim kazandı diye bir soru sordunuz maçı izleyen birisine. Billy Joe Saunders kazandı derse veya Billy Joe Saunders Canelo Alvarez'i knockout etti derse kaç kişi şok olur? Veya şunu mu der? Yenebilirdi ve yenmiş. Veya knockout beklemiyordun ama sürpriz olmuş. Kaç kişi der bunu? Yorumlar gelsin bakalım. Bir sürpriz olmaz bence hocam ki ben yenebileceğini düşünüyorum Billy Joe Saunders. Halil Sarı Billy Joe short work yapar zaman. Abi Billy KO yaparsa hayatımın şokunu yaşarım. Genelde abi üyeliği olmayanlar bir kıyak yapın izleyelim. Kıyak yapamıyoruz ya. Bir kez yaptım. Gerçekten bir kez çok ısrar ettiler. Gösterdi abi çok ısrar ettiler. Dayanamadım gösterdim. 3 ay telif yedim. MMA'de boksörler ne yapıyor? Boksun avantajı nasıl? Boks kökenlerin başarısı nasıl? Bilmediğimden soruyorum. Eğer boks yapan birisi MMA'de hepsini götürür. Buna emin olabilirsin. Boksu iyi olan birisi biraz da güreş yaptığı zaman MMA'de herkesi bitirir yani. Buna emin olabilirsin.
Hüseyin Turna. Sonuçta boks abi sen arkadaşlar yorumlar çok hızlı geçiyor. Sayımız arttıkça her yoruma cevap veremiyorum. Bak kusura bakmayın ama yine de yarışmaya çalışıyorum buradan bakıp. Durum nedir? Abi Chris Eubank Jr. nasıldı sence? Chris Eubank Jr. iyi boksör, sert boksör. Bir de çene olayına değinirsen hocam Canelo GG çene güçlü. Saunders nasıl acaba? Saunders da fena değil yani. Saunders 30 maç yapmış, 30'unu da kazanmış bir boksör. Chris Eubank Jr.'dan maç almış bir boksör. Yani Billy Joe Saunders boş bir boksör değil yani. Canelo Alvarez şu anki yapacağı adama da kimse hani şunu diyemez. Rakiplerini seçiyor, kötü bir boksör deme şansı yok. Yani boks otoriteleri de zaten Billy Joe Saunders'ın Canelo Alvarez'i yenecek tek kişi gibi göstertiyorlar ama bakacağız yani. Bünyamin Aktaş, Sanders kankası Fury gibi Sanders'ın kankası Fury gibi maç öncesi Canelo'nun psikolojisini bozdu. Maça mutlaka etki. Yani zaten Tyson Fury'nin Canelo Canelo Alvarez Anthony Joshua'yı destekliyor. Anthony Joshua'yı desteklediği için e, Tyson Fury de Billy Joe Saunders'ı destekliyor. Canelo Alvarez'e psikolojik bir baskı yapmaya çalışıyor. Bir şekilde yani Canelo Alvarez'de dengeleriyle oynamaya çalışıyor ama yanında çok sağlam bir antrenör var Canelo Alvarez'in. Sakin ve akıllı bir antrenör. Bu çok önemli. Yani Canelo Alvarez'i sakinleştirmesini biliyor ve bunu bir kez daha yaptığını gördüm. Şu anda o tarihlere Canelo Alvarez kapılmamış, maça odaklanmış. Şu anda konsantre bir Canelo Alvarez gördüm en son tartıda. Billy Joe Saunders biraz psikolojikmen bir tık daha geriye düşmüş gibi gördüm. Ama son tartıya kadar Billy Joe Saunders çok güçlü duruyordu. Ama Billy Joe Saunders da şunu gördü. Yani insanların özellikle de Canelo Alvarez'e karşı nasıl bir saygı duyduğunu, nasıl bir sevgi olduğunu gördü. Basın toplantısına çıktığında, halkla buluştuğunda yani insan seli vardı. Çok büyük bir kitle vardı, kalabalık vardı. Gerçekten helal olsun. Yani o kadar insanın sevgisini kazanmış, örnek vereyim ilgisini kazanmış insanlar o bir yığın insan onu görmek için oraya gelmiş. Yani bu da demek ki insanlara kendisini geçirebildi. İnsanlara kendisini sevdirebildi. En önemlisi de budur zaten. Bunu en güzel Muhammed Ali Clay yaptı. Ve sonrasında da bir Canelo Alvarez de aynı o yolda gidiyor. Dur bakalım. Arkadaşlar bazı insanlarda yani şöyle de bir şey var. Canelo Alvarez'e irilti olmuşlar. Artık onun kaybetmesine dua eden insanlar var. Yani Canelo Alvarez kaybetsin de yani ne olursa olsun yeter ki yenilsin. Örnek. Ya şimdi birileri Canelo Alvarez'in yenilmesini istiyor diye Canelo Alvarez yenilecek değil. Veya birilerinin Billy Joe Saunders'ı kazanmasını istiyor. Billy Joe Saunders kazanacak değil. Yani hiç kimse kaybetmek istemez. Kazanmak ister. Billy Joe Saunders da öyle, Canelo Alvarez de. Canelo Alvarez de kazanmak için ringe geliyor. Billy Joe Saunders da. Tabii ki burada iyi olan kazanacak. Yani burada e, Canelo Alvarez kazansa veya kaybetse önemi ne yani? İnsanlar neden bu kadar Canelo Alvarez'e yenilmesini istiyor? Ben de bunu anlamış değilim.
yine fanatik bir takipçimiz geldi. Hemen bir yorumunu okuyalım. İyi, Tayfur, iyi geceler Kadir gece. Kaçırdık. Hocam ben Dizon üye oldum. Yayın 3'te mi açılacak? Aynen sayın. 3-4 gibi maçı beklemeye başla. Biraz beklersin yani. Biz de bekleyecek. Sen de bekleyeceksin mecbur. Yapacak bir şey yok. Canelo'nun karşısına durma, sabit, her türlü yenersin. Floyd nasıl yendiyse Canelo'yu aynı o taktik. Aynen öyle. Devran Demirsoy. Zaten Google'a yaz Devran Demirsoy, oradan üye olursun. GG daha sert. Ya GG Canelo aynı sertlikteler hemen hemen. Yani bilmiyorum, ikisi de aynı. Aynı yumruğu vuruyor. Ya Kazak boksörler zaten, Kazak boksörler, Özbek boksörler zaten sert yani. Sert boks yapıyor. Maçın rövanşı olacak mı sözleşmede? Bilginiz var mı? Bünyamin Aktaş, maçın rövanşı olmayacak. Sözleşmede tek maç şartı var. Fury Sanders akraba diye biliyorum. Bilginiz var mı? Yani beni akraba diye bilmiyorum ama şu bir gerçek. Aralarında iyi bir dostluk var. Eğer ki kalkıp Tyson Fury Billy Joe Saunders'ın maçına geliyorsa demek ki sağlam bir dostluk var aralarında. Ben Dizon'a üye oldum da maç gecesi başladığında menüye mi düşüyor? Nasıl oluyor? Yani orada görüyorsun Kaan Baş. Yani orada görüyorsun maç geliyor zaten. Maçı anlatıyorlar yani şey yapıyorlar. Ringi göstertiyorlar, orada izlersin. Kökenleri İrlanda. Aynen, kökenleri İrlanda. Emre Bunisir. GG bence şahseden iyi geceler. İyi geceler şahseden git. Bence herkes yatsın, uykulu uykulu sarmaz maç. Arkadaşlar bir ara verelim. Sonra devam ederiz. Son yorumları alalım. Sonra ara verelim. Ne dersiniz? Son yorumları alalım. Hocam Düzon üye olduk. Yayın kaçta açılacak? Arkadaşlar Düzon'a girin. Oradan şeyi bekleyin. Maçın saatini bekleyin. Ben diyorum ki Türkiye'nin en iyi pro boksu Sinan Şamilsan ve aynen Türkiye'nin en iyi pro boksörü Sinan Şamilsan. Boks hayatım boyunca burnundan çok sorun yaşadın mı? Bak burnuma. Bak çöküklüğe. Çok fazla sorun yaşamadım ama ağır yumruklar alınca doğal olarak canın yanıyor. Üye olacağımız kanalın yazılısı nasıl bulamadım. Zaten ben de düz ona zor üye olmuştum zaten. Yani çok değişik bir şey var. Golovkin Golovkin Canelo maçında Hakkı yendi bence abi, sen ne düşünüyorsun? Üyelik ücretli arkadaşlar.
Hocam Dizon üye olduk lakin maç menüleri mi düşecek? Düşecek, menüleri düşecek. Sahip sahip gelecek yani. Ondan yani şeyin olmasın. Bekle yani, maç gelecek. Arkadaşlar Canalo'dan önce çıkan boksörler nerede izleyeceğiz, onu bilen var mı? Şeyde izleyeceksin. Aynı kanalda izleyeceksin. Dizon'da izleyeceksin. Değerli hocam, keşke bir önceki mesajımı okusaydınız. Şunu diyorum. Türkiye'de bu maçı Türk boks severlerin ucuza izleyebilecek sponsor kanal olması üzücü. Tabii ki üzücü. Yani örnek vereyim. Türkiye'de bu boks maçlarını, özellikle de dünyadaki böyle bildik boksörlerin maçını yayınlayan bir kanal olması lazım. Örnek vereyim. Esport Plus mı? Yani bu kanal sürekli bu maçları, hani insanlar bu maçı nereden izleyeceğiz, nasıl yapacağız, şu kanal veriyor mu diyeceği yere hemen diyecek ki, örnek vereyim, bu kanal var, bütün maçları veriyor, örnek vereyim, dünyadaki bütün boks maçlarını veriyor, oradan insanlar izleyecek. Yani şu anda herkes maçı nereden veriyor, hangi kanal veriyor, nereden izleyebiliriz, ücretsiz izleyebiliriz, birçok yorum geliyor zaten. Bu şekilde insanların arayışta olduklarını ben gördüğüm için, oradan ben hemen maçın tarihini, saatinin nerede olduğunu e, içeren bir içerik ürettim. Video yaptım, attım. Zaten oradan insanlar bakıp, örnek vereyim, maçın nerede olduğunu, hangi saatte olduğunu, hangi kanalda olduğunu öğreniyor. Yani bu videoda çok izleniyor işin açıkçası. Yani insanların çünkü aradığı, bu maçın hangi kanalda olduğunu, ne zaman olduğunu insanlar çok merak ediyor, bulamıyor. Daha doğrusu biz de bulamıyoruz. Çok araştırıyoruz, anca o zaman buluyoruz. Aynen. TRT bu boks maçlarını yayını işine ele atmalı. Aynen öyle. Yani TRT dünyadaki bu belli boksörlerin, örnek vereyim, dünyaca ünlü, her ülke tarafından izlenen işte maçları böyle özel bir kanal yapıp, örnek vereyim, bu maçları anlatacak, bu maçlarla ilgili yorumlar yapacak, şey yapmaları lazım. TRT Boks kanalı adı. TRT Spir'de verseler iyi olur abi. Yani şey yapmaları lazım. Yani nasıl söyleyeyim? Bu şekilde maçları vermeleri lazım. Yani insanlar merak ediyor. Bu maçları izlemek istiyor işin açıkçası. Bir, hocam boks severleri bokstan soğutuyorlar. Merakla beklediğimiz boks maçlarını izleyemiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle, gerçekten şunu gördüm. Ben bundan önceki yayınlarımda çok heyecanlı, meraklı boks hayranları vardı. Boksu seven insanlar vardı. Yani heyecanla, örnek vereyim, beni dinleyen, yorum yapan, şey yapan insanlar, baktım hiçbirisi yok. Canlı yayın açtığımda benim koyu takipçilerim vardı. Onların da sanki soğumuş gibi gördüm. Yani bir heyecan hepsi. Yani örnek vereyim, bir Avni'nin maçı oldu, bir heyecan oldu insanlarda Türkiye'de. Maç bitti, herkes boks bitti. Yani bu değil. Ülkede birçok boksör var. Yeni boksörler çıkacaktır. Başarı yakalayan boksörler olacaktır. Belki beni izleyeceksiniz ileride. Yani size belki çok güzel bir maç yapacağım. Takdirinizi kazanacağım. Yani bilmiyorum artık. Yani bokstan soğumayın. Enerjinizi kaybetmeyin yani. Biz buradayız. Hiçbir şey olmazsa boksu konuşuruz. Sıkıntı olmaz. Karayfurt yanlış mı yaptık acaba? Şöyle olmuştu. Bu maça
ondan olmuştur yani. Bu maça böyle yapmış olabilirler. Tek maç ya. Eskiden D-Max'ta veriyorlardı spikerler, Bilgehan Demir. Şimdi ise çıplak el boksu anlatıyor abi. Aynen o çıplak el boksu daha fena. Yani normal bir spor değil o ya. Çok çok berbat bir spor yani. Arkadaşlar bir ara verelim. Bir ara verelim isterseniz. Sonra devam edelim. Biraz dinlenelim. Yine burada olun. Bildirimleri açın. Kanala da abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olsun. Biraz ara verelim isterseniz. Maça biraz var. Sonrasında devam edelim. Ne dersiniz? Saat kaç şu anda? Saat 12:19. Bir gibi yeniden açarız yayını. Bir gibi tekrar buluşuruz. Kaan Baş verelim. Abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olsunlar. Bildirimleri açmayı unutmasınlar. Bu arkadaşlar yeni arkadaşlar var aramızda. Onlar abone olmayı unutan arkadaşlar oluyor. Sağ alt köşeden abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi iyi geceler abi. İyi geceler Fatih Hocam. Arkadaşlar benim bu nerede boks yapacağınızla ilgili, antrenör seçimlerinizle ilgili birçok videom var benim. Kanalımın içine girip orada nasıl antrenör tercihinizi yapmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili hep benim videolarım var, izleyebilirsiniz. Kanalın içine girin. Ben samimi bir şekilde anlattım orada. Yani nasıl çalışacağınızı, ne yapacağınızı anlattım. Şimdi ara verelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bir gibi görüşürüz. Bir gibi. Bir gibi görüşürüz. Tamam. Biraz ara verelim. Biraz dinlenelim. Sonra devam edelim. Hadi. Görüşmek üzere. Bir gibi görüşürüz tekrardan.